Evet, bugün kalktık, Bedir'e geldik. Biliyoruz ki Umre'ye gelen gruplar Bedir'e pek gelemiyorlar. Buralara uğrayamıyorlar. Ama buraları son derece merak ediyor ve görmek istiyorlar. Sizin için buraları kayıt altına alalım, gösterelim dedik. Şimdi efendim neredeyiz? Biz sizinle beraber az önce, bir saat kadar önce tam karşıda beyaz bir minare var. Oradan yayın yaptık. O beyaz minarenin olduğu yer Bedir şühedasının, şehitlerinin kabirlerinin olduğu yer. Yani sadece Müslümanlar 13 şehit verdiler Bedir Savaşı'nda. Onlara ait küçücük bir kabristan orada bulunmakta. Bedir şehitleri. Ve oradan aşağıya hurma bahçesinin olduğu yere indik. O yemyeşil hurmaların olduğu yer Bedir kuyularının olduğu bölge. Orada ben bir yayın daha yaptım. Ama o yayını canlı yapmadım. Onu paket yayın olarak hazırladım. Montajlayacağım ve YouTube kanalına yükleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz. Ve şimdi bir canlı yayın daha yapıyorum şu an sizinle beraber. O da şu arkamda görmüş olduğunuz Ares Mescidi. Mescid-i Ares'in özelliği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir Savaşı'nda çadırını kurup savaşı yönettiği noktanın burası olması. İslam ordusu Medine bu tarafta. Buradan geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bakın dikkat edin, orası biraz yüksektir. Hatta cami yapılırken biraz da tıraşlanmış o tepe. O yüksek tepeye çadırını kuruyor. Şu gördüğünüz bölgede hurma bahçelerinin, hurma ağaçlarının içerisi sırf kuyularla dolu. Kuyulardan arzu edilecek kadar su alınıyor ve kuyuların üstü tamamen taşlara kapatılıyor. Peygamber Efendimiz aktif su çıkan bir tek kuyuyu açıkta bırakıyor. O da şu görmüş olduğunuz kuyu. Müslümanların istifadesi için. Ve Müslümanlar burada teşkilatlanıyorlar ve müşrikleri bekliyorlar. Müşrik ordusu Mekke bu tarafta. Müşrik ordusu buradan geliyor. Tabi susamışlar, perişanlar, kuyulara yükleniyorlar. Kuyular kapatılmış ve su içemiyorlar. İslam ordusu burada onları bekliyor. İslam ordusu burada, müşrik ordusu karşıda. Tam bu gördüğünüz yerde Hazreti Hamza, Hazreti Ali ve Ubeyde, 3 sahabe radıyallahu an kılıçlarını çekmişler. Karşılarında hasım bekliyorlar. Şeybe, Utbe ve Utbe'nin oğlu Velid. Onlarla karşı karşıya geliyorlar ve Müslümanlar onları burada hak ile yeksan ediyor. Sonra iki ordu birbirine giriyor ve İslam ordusu bu savaşı kazanıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gördüğünüz caminin olduğu noktada kurulmuş çadırın önünden kollarını kaldırmış, o meşhur duasını yapıyor. O dua öyle bir duadır ki bu dua İslam tarihinde daha sonraki yüzyıllarda bir takım İslam komutanları, sultanları tarafından da yapılmıştır. Mesela onlardan bir tanesi Kosova Savaşı'nda Sultan 1. Murat tarafından yapılmıştır. Bütün bir gece sabaha kadar çadırında dua etmiştir 1. Murat. Çünkü Osmanlı daha beyliktir, doğru dürüst devlet bile olamamıştır. Kanı canı eti butu nedir? Karşıda Osmanlı ordusunun 10 katı bir Haçlı ordusu vardır. 1. Murat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir Savaşı'nda kollarını bu şekilde kaldırarak şurada yaptığı duanın aynısını Kosova meydanında, yani bugün Priştine yakınlarındaki o ovada bizzat yapacak. Ya Rabbi, bu İslam'ın son ordusudur. Bu ordu eğer mağlup olursa bu topraklarda senin adını müdafaa edecek bir ordu, güç kalmayacaktır demiştir. Ve eklemiştir 1. Murat. Ya Rabbi, orduyu muzaffer eyle, beni şehit eyle demiştir. Bu zaferin anısına bir kurban gerekiyorsa. Ve 1. Murat Savaşı'nın sonunda şehit düşecektir. Onlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yolunda gittiler. Her ne kadar bugün bir takım dışarıdan gıdalanmış, farklı yabancı kaynaklardan beslenmiş, zehirlenmiş, akademik kariyeri olsa da tarihin tesisini bilmeyen insanlar Fatih Sultan Mehmetlere, Osmanlı'nın yöneticilerine Müslüman değildiler deseler de biz onların Peygamber Efendimizin izinden nasıl gittiklerini aslında çok da iyi bilmekteyiz. Bakın şurada küçücük toprak bir ev görüyorsunuz. O gördüğünüz toprak ev Bedir köyünden günümüze kalmış tek evdir. Bedir'de küçücük bir yerleşim merkezi varmış o günlerde. Bu gördüğünüz toprak ev, yanında bir tane daha, bu şekilde bu evler yamaçlara dizilmiş. Bakın evler böyle devam ediyormuş şuraya doğru.
Ve evlerin kurulduğu bu sırtın hemen ön tarafında bir çukurluk vadi var. Vadinin içinde hurmalar var, hurmalıklar ve sular çıkıyor. Mümbit, bereketli bir yer. Havuzlar, Bedir kuyuları mevcut. Ve insanlar burada yaşıyor. Kervanlar buradan geçerken duruyor. Su ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ve bu evlerde yaşayan Bedir ahalisi onlara bir şey alıp satıyor. Ve geçiniyorlar. Ama o gün Bedir Savaşı burada cereyan ediyor. Savaşı Müslümanlar kazanıyor. 13 şehit veriyoruz sadece. Müşriklerin sayıları Müslümanların 3 katı. Ve bu savaşta müşriklerin en önemli isimlerinden bir kısmı burada ölüyorlar. Ebu Cehil burada ölüyor. Şu an benim bu yayını yaptığım videonun adına ben ne yazdım? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın çadırını kurduğu yer dedim. O videonun üzerine Ebu Cehil'in mezarından canlı yayın desem yalan söylemiş sayılmazdım. Ebu Cehil'in mezarı neresi? Ebu Cehil bakın tam burada yatıyor. Ebu Cehil. O gün Ebu Cehil burada öldü. Utbe burada öldü. Şeybe burada öldü. Velid burada öldü. Ve Ebu Sufyan'ın oğullarından biri burada öldü. Halid bin Velid Hazretlerinin erkek kardeşi müşriklerin safındaydı. Burada öldü. Ve o ölen müşrikler için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buraya bir çukur açtırıyor. Hepsinin cesedi bu çukura dolduruluyor ve sonra üzerleri örtülüyor. Halk arasında meşhur bir rivayeti size anlatayım mı? Yani bu civar halkı hepsi bunu bilir. Şimdi bakın. Hurma ağaçlarını görüyor musunuz? Şu uçtan ta buraya kadar her yer yemyeşil. Çünkü toprağın altı su kaynıyor. Fakat çok ilginç. Şu gördüğünüz bölge daracık bir bölge. Şurada hiç hurma yetişmiyor. Bakın bir tane hurma yok. Ve bu bölge ahalisine sorduğunuzda ya burada niye ağaç yetişmiyor? Size şunu diyorlar. Biz zamanında buraya yetişkin hurma ağacı getirdik. Büyük diktik. Onlar da tutmadı. Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerime var. Bedir'de öldürülen kafirlerle alakalı. Onların yattıkları yerin cehennem çukurlarından bir çukur olduğuna dair. Bölge halkı o Bedir'de öldürülen kafirler buraya gömüldüğü için onların da yattıkları yer cehennem çukurlarından bir çukur olduğu için burada kesinlikle bir ağacın yetişmediğine inanıyorlar. Ne mutlu ki Müslümanız. Ne mutlu ki bu taraftanız. Orada çadırını kuran zatın ümmetinden olmuşuz. Allah onun ümmetinden olmayı nasip ettiği gibi onun ümmetinden olup da burada kılıç sallayan Hazreti Ali'lerden, Hazreti Hamzalardan, bu yolda şehit düşen küçücük yaşıyla ve boyuyla Umey bin Ebu Vakkas'ın yolunda olanlardan eylesin. Onun ümmetinden olduğumuz gibi layık olmayı da nasip eylesin. Evet, Bedir şehitlerinin ruhlarını bir kere daha şad ederek yayınımızı noktalamak istiyoruz.